Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size Bandicam'in tüm fonksiyonlarını anlatacağım. Umuyorum ki aklınıza soru işareti kalmayacaktır. Eğer kalırsa yorumlar kısmından lütfen belirtin. Size en kısa sürede dönüş sağlarım. Öncelikle sisteminizde Bandicam yüklü değilse veya tam sürüm değilse kanalımızın videolar kısmından bu videoyu bulabilirsiniz. Veya açıklamalar kısmında bıraktığım linkten direkt olarak bu videoya gelip Bandicam'inizi indirip full sürüm yapabilirsiniz. Dilerseniz Bandicam'e geçelim. Sizi ilk olarak böyle bir ekran karşılayacaktır. Peki bunlar nelerdir? Bakalım. Dikdörtgen alanı seçtiğiniz anda böyle bir ekran tabii size gelmeyecektir. Tabii daha önce kullanmadıysanız sizde böyle bir ekran gelecektir. Peki bu nedir? Seçtiğiniz alanı çekmeye yarar. Misal ben burayı seçtim. Mouse'un sol tuşuna basılı tutup bıraktım. Gördüğünüz üzere böyle bir alan belirdi. İstersen buradan video kaydı yapabilirim. İstersen bu çerçeveyi oynatabilirim. Gördüğünüz üzere. Burada çizim modu var. Video daha başlamadan veya video başladıktan sonra da ben çizebilirim. Burada çizim araçları var. Bunları kullanabilirsiniz dilerseniz. Bunu kapatıyorum. Videoyu durdurdum. Buradan da çıktım. Peki tam ekran nedir? Tam ekran yani adından anlaşılacağı üzere masaüstünüzün tamamını çeker. Peki fare çevresi nedir? Genel olarak farenizin gittiği alanı çeker. Oyun modu. Oyun moduna bastığım anda sol tarafta FPS yeri açıldı. Derseniz bir daha göstereyim. Gördüğünüz üzere. Oyun modu oyuna girdiğiniz anda başlatabileceğiniz bir moddur. Buradan FPS alanına gelip FPS'in konumu. İşte FPS nerede istiyorsanız oraya konumlandırıp oyunu açtıktan sonra videoyu başlatırsanız FPS'i göstermeye ve videoyu çekmeye başlarsınız. Tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada HDMI var. Dilerseniz buradan HDMI bağlantısı, işte cihaz ekleyebilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Peki çektiğimiz videolar veya resimler nereye gidiyor? Videolar sekmesine gidiyor. En son yüklediğimiz video ilk sıraya gelir. Bunu unutmayalım. Resimlerde de aynı şekilde. Buradan genel sekmesine geldim. Çıktı klasörü. Peki bu nedir? Çektiğiniz videolar veya resimlerin nerede tutulacağını söyler bu size. Direkt olarak ya default olarak Bandicam zaten burayı seçmiştir. Siz isterseniz bu 3 noktayı tıklayıp özel bir yere, misal masa üstünde istediğiniz bir klasöre videolarınızı veya resimlerinizi çıktı klasör olarak sunabilirsiniz. Bu da çektiğiniz videolar veya resimlerin buraya gelmesini sağlar. Ben iptal diyorum. Default olarak kullanacağım. Zamanlanmış kayıt diyor. Bunu ayarla diyorum. Ben daha evvel çekmiştim. Bir daha çekmek istiyorum. Zamanlama. Burada bir zamanlamaya isim verebilirsiniz. Burada bir kez mi, günlük mü, haftalık mı bunu belirtebilirsiniz. Ee, isterseniz başlangıç zamanı ve bitiş zamanı verebilirsiniz. Eğer buradaki süreyi aktif hale getirirseniz e, başlangıç zamanını belli bir süre ekler. O süre boyunca çekmeye başlar. İlk olarak buradan saati, buradan dakikayı, buradan da saniye ayarlayabilirsiniz. Kayıt hedefi buradan seçebilirsiniz. Tam ekran, bir ekran, kayıttan sonra hiçbir şey yapma veya bilgisayarı kapat seçenekleri de buradan var veya Bandicam'den çık. Bunları yapabilirsiniz. Ben şu an bunları yapmayacağım. Buradan da çıkıyorum. Videoya geldim. İlk olarak videoyu nasıl başlatacağız? Bu tabii önemli olan bir şey. Kaydet ve durdur kısa yolu. Ben F6'yı seçtim. Siz dilerseniz buraya tıklayıp istediğiniz herhangi bir tuşu seçebilirsiniz. Buradan Num5 misal Numlock veya Space veya A. Ben F6'yı kullanıyorum. Duraklat kısa yol bu da önemli. Bunu da istediğiniz gibi seçebilirsiniz. O size kalmış. Fare imleci göster, fare tıklama efekti. Buralara geleceğim. Hazır ayarlar var. Peki bunlar nelerdir? Burada gördüğünüz üzere YouTube için ve Twitter için belli ayarlar var. Tabii ben size bunların yapmanızı önermeyeceğim. Ben size şu ayarları tıklayıp buradan göstermeye çalışacağım. Ben genel olarak tam boyut video çekerim. FPS sizde 30 olacaktır burası. 30 çekebilirsiniz. 30'un altında çekmeyin. 50 de çekebilirsiniz YouTube videosu çekecekseniz. Veya 60 da çekebilirsiniz. Ben 60 çekmeyi uygun görüyorum. Kodek kısmı önemli. Sizde belki H264 ve Megap MT4 çıkar. Üsttekiler çıkmaz belki. Megap MT4 daha fazla yer kaplar. Nasıl?
Misal çekeceğiniz video 100 MB ise Megap yani MP4 ile atıyorum bu 120 MB olur. Ama H24 ile 100 MB olur. Onun gibi diyebilirim. Kalite sizde 80 olarak gelecektir. Ve ben bunu 100'e çektim. Bunu ne kadar arttırırsanız videonun boyutu da o kadar artar. Bu alt kısımdaki ses kısmını ellemeyin. Buradan çıkıyorum. Sonra buradaki ayarlara geliyorum. Peki burada neler var? Şimdi ilk baştan başlıyorum. Ses kaydı. Kayıt sırasında ses kaydı yap. Peki bu nedir? Hem size videoyu verir hem de ayrıyetten bir tane ses dosyası verir. Yani video ayrıdır, ses ayrıdır. Bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Burada hoparlör var, mikrofon var. Burada derseniz sesini ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Webcam var. Eğer webcam'iniz varsa veya çekmek istiyorsanız bu seçeneği aktif hale getirmeniz gerekmekte. Burada webcam'i seçebilirsiniz. Burada ayarları var. Tabii bende şu an webcam olmadığı için ayarlar açılmayacaktır. Burada format var. Bunu ayarlayabilirsiniz. Burada pozisyon var. Pozisyonu ayarlamak için zaten görüyorsunuz. Ön ayar konumu. Burada istediğiniz konumda başlatabilirsiniz kamerayı. Buradan işte karıştırma, benzerlik, konum bunların hepsini yapabilirsiniz deneye deneye. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bunu pasif hale getiriyorum. Fareye geldim şimdi. Fare efektlerine geldik. Farenin imlecini göster. Peki bu ne demektir? Video kaydı sırasında farenizin imleci normalde gözükmez. Ama siz bu seçeneği aktif hale getirirseniz gördüğünüz üzere burada da imleciniz aktif hale gelir. Ve buradan da boyutunu ayarlayabilirsiniz. 100 veya 150 idealdir. Hatta 150 ben kullanırım normalde. Fare efekti nedir? Sol tıklama rengi. Buradan dilediğiniz rengi verebilirsiniz. Sağ tıklama rengi de verebilirsiniz. Peki bu nedir? Mesela ben şu an sağ tıklıyorum. Gördüğünüz kırmızı. Pardon, sol tıklamışım. Şimdi sağ tıklıyorum. Bu da mavi. Fare vurgu efekti ekle. Peki bu nedir? Gördüğünüz üzere kırmızı bir daire belirdi. Saydam birazcık. Bu rengi buradan ayarlayabilirsiniz. Dilersiniz. Buradan boyut verebilirsiniz. Genişliği artar. Bu size kalmış. Ben bunu kullanmıyorum genelde. Kayıt yaparken fare tıklama sesi çal. Sol tıklama veya sağ tıklama ve her ikisi. Bu size kalmış. Logoya geliyorum buradan. Video logo ekleyebilirsiniz. Sizde bu pasif haldedir. Aktif hale getirin. Görüntü. Buradan işte ekleyeceğiniz logonun yolunu belirtmeniz gerekmekte. Ben bir logo kullanmayacağım için Bandicam'in bana verdiği logoyu buradan seçebilirim. Buradan donukluk. Donukluk nedir peki? Saydamlık aslında. Bunu azaltırsanız daha bir soluk gözükür. %100 yaparsanız logonuz olduğu gibi gözükür. Buradan pozisyon verebilirsiniz. İstediğiniz pozisyonu arttırabilirsiniz. Üstten soldan veya üstten kenar boşluğu verebilirsiniz. Bu size kalmış. Bunu pasif hale getiriyorum tekrardan. Metne geldik şimdi de. Videoya metin ekleyebilirsiniz isterseniz. Bunu aktif hale getirin. Sonra ekleye basın. Buraya metninizi yazın. Mesela ben ismimi yazayım. Buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Kenar hizala. Tabii biraz daha şunu büyüteyim. Saydamlık var gördüğünüz üzere. Gölge ekleyebilirsiniz. Bunlar size kalmış tamamıyla. İptal diyorum. Bunu da kapat. Seçeneklere geliyorum. Peki burada neler var? Kayıt önceliği bende hep yüksektir. En yüksek de yapabilirim. Benim bilgisayarım biraz daha güçlü. Eğer bilgisayarınız çok güçlü değilse burayı ellemeyin. Yüksekte kalsın. Buradan çıkıyorum. Şimdi görüntüye geldik. Peki görüntü nedir? Video esnasında veya video esnasında değilken bile fotoğraf kaydı yani fotoğraf çekebilirsiniz. Kısa yol tuşu videoda belirttiğim gibi buraya tıklayıp istediğiniz tuşu buraya atayabilirsiniz. Tıklayın ve istediğiniz tuşa basın. Ben tabi F10'da çekiyorum. Ekran yakalama tekrar ederseniz saniyenin 0.1'inde sürekli ekran kaydı yakalar. Fare imlecini göster derseniz ise fotoğraf çektiğiniz zaman farenin imleci gözükür. Aşağı geliyorum. Formatta bunlar neler var? Burada istediğiniz formatı çıktı olarak isteyebilir.
PNG, JPEG, JPEG özel kalite dersiniz. Bu da size şöyle bir şey sunar. Atıyorum 50 dersiniz kalitesi düşük olur. Bu da boyutunun küçük olacağı anlamına gelir. 100 dersiniz zaten yüksek kalite ile aynı anlamına gelir. Şimdi ayarlara geliyoruz. Buradan isterseniz çekeceğiniz fotoğraflara logo ekleyebilirsiniz. Resme logo ekleyi aktif hale getirin. Buradan sizden logonuzun yolunu isteyecektir. Buradaki 3 noktaya tıklayarak logonuzu bulun ve aç deyin. Ardından donukluk var. Donukluk nedir? Peki saydamlıktır. Yani görüntünün saydam olup olmamasına bakar burada. Bunu daha düşük yaparsınız görüntü saydam olur. Eğer 100 yaparsınız görüntünüz olduğu gibi olur. Buradan dilerseniz pozisyonu ayarlayabilirsiniz. Ve buradan da kenar ve üst kenar ve soldan da boşluk verebilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım size Bandicam hakkındaki tüm her şeyi anlatmışımdır. Aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Eğer kaldıysa da yorumlar kısmına lütfen belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.